Saygıdeğer izleyicilerim, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren üzücü bir haberi sizlere aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben bu ekrandan defalarca yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de parası bulunan vatandaşlarımızla ilgili pek çok yayın yaptım. Neydi bu konu? Otomatik finansal bilgi paylaşımı. Saygıdeğer izleyicilerim, resmi olarak 30 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de parası bulunan yurt dışında yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın bilgileri yaşamış oldukları ülkelerle paylaşılmaya başlandı. Yaklaşık 3 ay sürecek olan bu paylaşım sonucunda eğer Türkiye'de herhangi bir bankada bir paranız varsa artık bundan yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı haberdar olacak. Değerli izleyicilerim, ben üzücü bir haber diyorum. Çünkü Türkiye'nin imzasını atmış olduğu bu uluslararası anlaşmanın maalesef yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aleyhine olduğunu düşünüyorum. Peki, değerli izleyicilerim, bundan sonra neler olacak? Bu paylaşımların başladığını resmi olarak açıklayan kişi Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın İdris Şenyurt Bey. Kendisi yöneltilen sorulara cevap veriyor ve şunu söylüyor. Diyor ki biz 30 Eylül tarihi itibariyle Türkiye'de bankada bulunan ve ikametleri başka ülkede bulunanların bilgilerini paylaşmaya başladık. Peki hangi tarihten itibaren bilgiler verilecek? Yapılan açıklamaya göre 2019'un bilgileri, 2020'nin bilgileri içinde bulunduğumuz yılın içerisinde verilecek. İçinde bulunduğumuz bu yılın bilgileri de önümüzdeki yılın Eylül ayında verilecek. Evet. Değerli izleyicilerim, yapılan bu açıklama bize gösteriyor ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bundan sonra sıkıntılı ve düşünceli bir dönem bekliyor. Ancak Türkiye'de parası bulunan izleyicilerim bu yayınımızı sonuna kadar izlesinler. Onların bu sıkıntılarını bir nebze olsun giderecek olan bazı bilgileri aktaracağım. Şimdi bakın değerli izleyicilerim. Yapılan bu açıklama bize gösteriyor ki Türkiye artık her yıl rutin olarak düzenli bir şekilde Eylül ayından itibaren bir önceki yılın bilgilerini, finans bilgilerini verecek. Bu işten yaklaşık yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşımızın öyle ya da böyle etkilenmesi bekleniyor. Alınan bu karar, verilen bu bilgiler yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı derinden üzmüştür. Bundan sonra kendilerine yaşamış oldukları yerden, maliyeden bir mektup gelecek ve denilecek ki sizin şu tarihlerde bir görüşme randevunuz var. Bu konuyla ilgili olarak sizi bekliyoruz. Gittiğinizde oraya size Türkiye'de bulunan bu paranın kaynağı sorulacak. Nedir bu denilecek? Siz çalıştık, biriktirdik, ailecek götürdük diyebilirsiniz. Vergisini ödediğiniz paraysa bu, hiçbir şekilde korkmayın arkadaşlar. Zaten geçmişe yönelik olarak bir şey yapılmayacak. Yapılamaz artık. Bitti. 2019 yılına ait bir şey yapamazsınız. 2020 yılına ait hiçbir şey yapamazsınız. Artık bitti arkadaşlar. Şu anda bu yılla ilgili ne yapılabilir biraz sonra aktaracağım. İlgili maliyeci size memur size şunu soracak. Bu para nedir? Siz de bununla ilgili makul ve mantıklı bir izahatta bulunmanız lazım. Biriktirdik. Çalışıp biriktirdiğim para ya da şuradan miras kaldı ya da şu oldu bu oldu diyebilirsiniz. Böyle cevaplar bekleyecekler. Ben bilmiyorum ya da falan cevaplar derseniz bu sefer mali açıdan o paranın vergisini sizden alabilirler. Alabilirler diyorum. Alırlar demiyorum. Neden? Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir uygulama olmadığı için
nasıl bir tavır sergileyecekler bilmiyoruz. Ayrıca Almanya farklı bir tavır sergileyebilir. Fransa ya da Hollanda, Belçika, Avusturya ve diğer ülkeler farklı farklı tavırlar sergileyebilir. Bunu bilmiyoruz. Ne zaman bileceğiz? Uygulama başlayınca bileceğiz. Şimdi ben görüyorum sosyal medyada birileri öyle diyor, birileri şöyle diyor falan filan. Hiçbirine inanmayın. Şu anda bilgilerin paylaşıldığı doğru. Nasıl bir şeyle karşılaşacağınızı, nasıl bir yaptırım olacağı daha belli değil. Bunları biz hepsini çok yakından takip ediyoruz. Sizinle paylaşacağız, rahat olun. Şimdi çok sayıda sosyal yardım alan vatandaşlarımız da bize soruyor. Bu sosyal yardımlarınız kesilir mi? Bakın arkadaşlar, şunu net olarak söyleyeyim. Size eğer sosyal yardım alıyorsanız size şunu söyleyeceklerdir. Sen bizden param yok, geçinemiyorum diye sosyal yardım alıyorsun ama bak Türkiye'de param varmış diyecekler. Sosyal yardımınızı kesebilirler. Kesebilirler. Şimdi bana göre de doğru bir şey. Niye? Türkiye'de param varsa önce o parayı ye, bitir, ondan sonra bu devletten gel, sosyal yardım al. Mantıklı olan da bu zaten arkadaşlar. Hani beni yanlış anlamayın, sosyal yardım alan arkadaşlar ya bu adam işte bizim paramızı vergi almalarını istiyor falan. Hayır arkadaşlar, ben böyle bir şey istemiyorum. Beni takip edenler bilir. Aksine ben bu olayın bir şekilde Türkiye tarafından bilgilerin verilmemesi gerektiğini savunan biriyim. Gurbetçilerimiz için. Şimdi sosyal yardım almıyor diyelim bir vatandaşımız. Onun için de çok fazla bir şey değişmiyor. Bu iş, bu bildirim sosyal yardım alıp almamakla ilgili bir şey değil. Sosyal yardım almıyorsan da diyecekler ki bu para nedir? Kaynağını bize açıkla diyecekler. Hiç kimse sizin Türkiye'deki paranıza falan el koyamaz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Vergisini alabilirler. En fazla bunu yaparlar. Korkmayın arkadaşlar. Rahat olun. Zaten geçmişe olan oldu. Ona yapacak bir şey yok. Yani uykularınızı falan kaçırmayın arkadaşlar. Gerek yok. Takip edin bakın bu kanalı. Anlatıyorum ben. Çok yakından ben sizin adınıza zaten takip ediyorum. Rahat olun. Şimdi biraz sonra bu yılla ilgili çözümü anlatacağım. Şimdi vatandaş bana soruyor. Diyor ki benim Türkiye'de evim var, arsam var, tarlam var, ne bileyim arabam var diyor falan. Bu emekliliğim var diyor. Bunlar bildirilecek mi? Bakın. Bu yapılan anlaşmaya göre Türkiye'deki mal varlıklarınız bildirilmeyecek. Evinizdir, arsanızdır, oğlunuzdur bu. Bunlar bildirilmeyecek. Bankada bir paranız varsa bu para ve bu paradan elde etmiş olduğunuz faiz geliri varsa bunlar bildirilecek. 2019'un 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. 2020'nin 31 Aralık yani yılın son gününde kaç para bankada paranız varsa bunlar ve faiz geliri elde ettiyseniz bunlar bildirilecek. Bu kadar. Eviniz, arsanız, tarlanız falan bunlar bildirilmeyecek. Şimdi bazı vatandaşlarımız diyor ki ben diyor Türkiye'den emekliyim. Emekli olduğum, yaşamış olduğum ülkeye bildirilecek mi? Bakın arkadaşlar bu anlaşmanın kapsamında emekli olup olmadığınızı bildirmeyle ilgili herhangi bir şey yok. Bankadaki para. Sizin bankada paranız vardır. Emekli maaşınız oraya yatıyordur. İşte kiracınız vardır. Kira yatırıyordur her ay. Ya da bir para birine borç vermişsinizdir. Bir para yatmıştır o hesaba. Denilecek ki 31 Aralık tarihinde şu kadar parası ve şu kadar faiz almıştır denilecek. Onun haricinde bu paranın ne olduğu, emekli maaşı olduğu mu, yok işte bu paranın işte bir yer satmışsınızdır, o para olduğu mu, borç para vermişsinizdir, onun olduğu mu falan bunlar hesap hareketi detayı olmayacak. 31 Aralık'ta kaç para var ve faiz geliri elde ettiniz mi? Sadece bunlar bildirilecek. Unutmayın. Bir de değerli izleyicilerim, Türkiye'de özel sigortalar var diyorsunuz. Özel emeklilik sigortaları. Bu her ay bir para ödersiniz. İşte 10 yılın 15 yılın sonunda da derler ki al sana toplu para ya da her ay bir para alırsınız biliyorsunuz. Bu özel emeklilik, SGK emekliliği değil arkadaşlar. Bu özel emeklilik poliçeniz varsa bunlar da bildirilecek arkadaşlar. Kiralık kasaları soruyor vatandaş. Kiralık kasalar bildirilecek mi? Hayır arkadaşlar, kiralık kasalarla ilgili herhangi bir bildirim olmayacak. Rahat olun. Şimdi değerli izleyicilerim, çok soru var. Bunların hepsini tabii ki bu yayınımızda bizim anlatmamız mümkün değil ama ben sizlerden gelen çok sayıda soruyu elimden geldiği kadar cevaplıyorum. Şimdi ortak hesaplarla ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Şimdi diyelim ki
Siz ve eşinizle birlikte Türkiye'de bir bankada hesap açtınız. İşte Ali Bey, Fatma Hanım. Siz değerli izleyicilerim şöyle bildirim olacak. Ali Bey için ayrı bir bildirim, işte eşi için de ayrı bir bildirim olacak. Diyelim ki 100 bin euronuz var Türkiye'de. Ali Bey için 100 bin euro denilecek. Eşi için de 100 bin euro. Yani 50-50 bölünmeyecek. Toplu halde bildirilecek. Bunun da cevaplamış olalım. Çünkü çok sayıda bu konuyla ilgili soru alıyoruz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim Türkiye'de şirket ortakları vesaire varsa bunların hesapları bildirilecek. Evet, bildirilecek arkadaşlar. Bunların da bilinmesi gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir noktada sizi uyarmak istiyorum. Özellikle sosyal medyada görüyorum. Bazıları çıkıp sizi korkutarak gelin bize vekalet verin, sizin ikametgahınızı buraya alalım, sizin bildiriminiz olmasın, fırsatı hala kaçırmadığınız gibi şeyler söylüyorlar. Sakın ola ki inanmayın, paranızı falan kaptırmayın. Bunların tek bir amacı var, sizi kandırmak, paranızı almak. Türkiye'de ikamet kanunu açık. Bir yılın içerisinde 6 aydan fazla eğer Türkiye'de kalıyorsan ikametini alabilirsin Türkiye'ye. Ama bir yılın içerisinde 6 aydan daha az kalıyorsan ikametgahını alamazsın. Hukuk bunu söylüyor. Eğer siz böyle bir yasa dışı bir şey yaparsanız yarın öbürsü gün başka sorunlar da yaşayabilirsiniz. Yani derdiniz birken iki olur, haberiniz olsun. Sakın ola ki bu YouTube'da falan da görüyorum. Sakın bakın, dikkat edin. Yok avukatmış, yok bilmem ne uzmanıymış falan. Aman 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 diyorum. Paranızı falan kaptırmayın. Biz burada anlatıyoruz zaten. Hani geçmişe dair yapacak bir şey yok. Geleceğe dair ne yapacağınızı anlatacağım. Şimdi değerli izleyicilerim, şunun bilinmesinde fayda var. Artık bu işten geriye dönüş yok. Her yıl bildirilecek. Ne anlattım ben az önce? 31 Aralık tarihi dedim. Burada şifre 31 Aralık. Siz 31 Aralık'tan önce diyelim ki paranızı çektiniz. Nasıl bildirim olacak? Denilecek ki 0 TL'si ya da 0 Euro'su ya da 0 doları var. Para birimi önemli değil. Hangi birimde paranız varsa Euro mu, dolar mı, TL mi o bildirilecek. Denilecek ki 0 TL ya da 0 Euro ya da 0 dolar faiz geliri elde ettiysen 0 dolar artı şu kadar faiz geliri elde etmiştir denilecek. Siz 31 Aralık'tan önce diyelim ki parayı çektiniz. Böyle bildirim olacak. Parayı çektiniz. Gittiniz 2 Ocak'ta yatırdınız. 1 Ocak'ta yatırdınız. Sizin 0 liranız varmış gibi bildirim olacak. Her yılın son gününden önce bu parayı çekerseniz sizin hesabınızda 0 lira, 0 euro ya da 0 dolar varmış gibi işlem yapılır. Şimdi vatandaş diyor hesabı kapatırsam ne olur? Kapatılan hesaplar. Bakın hesabı kapattıysanız kapatmadan önce ne yapıyorsunuz? Hesabı sıfırlıyorsunuz değil mi? Hesap bakiyesi 0 TL, 0 euro ya da 0 dolar denilerek bildirim yapılır. Ama faiz geliri elde ettiyseniz o da bildirilecek. Bunu lütfen unutmayın. 31 Aralık'tan önce paranızı çektiniz. Bu adamın, bu kadının 0 lirası, 0 eurosu var diye bildirim olacak. Tekrar ediyorum ki çok sayıda soru var. Anlattığım şeyler de demek ki hani hata ben de tam anlatamamışım. Çok sayıda anlattığım konularla ilgili de soru geldiği için tekrar anlatıyorum. Sizlerin başını ağrıtmak istemem. Değerli izleyicilerim, diğer bir önemli konu ise bununla ilgili olarak diyelim ki size Almanya'dan, maliyeden bir tane mektup geldi. Dediler ki gel bakalım bu para nedir? Bu hesabın 10 yıl geriye dönük dökümünü sizden isterler mi? Yani diyecekler ki bak şu kadar bir para var bu hesapta. Bak burada yazıyor işte atıyorum 5 bin, 10 bin euronuz var mesela. Bu hesabı ne zaman açtın? 10 yıl geriye doğru bu hesap hareketlerini bir getir bakalım. Senin başka paran var mı? Falan. Derler mi? İhtimaller arasında var mı? Tabii ki var. Peki bu ve benzeri durumda olanlar ne yapacaklar? Maliyeye nasıl cevap verecekler? İşte bunun cevabını da bir sonraki bu konuyla ilgili yayınımızda açıklayacağım. Saygıdeğer izleyicilerim, bu ve benzeri konularla ilgili tüm detayları anlatmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam şu, bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen bu yayınımızın altına yazın. Ben bunların hepsini biliyorsunuz tek tek okuyorum ve cevaplıyorum. Sizlerden
hasreten rica ediyorum. Kafanızda soru işareti bırakmayın. Tüm sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bunun yanı sıra kanalımızın Facebook hesabından da bize ulaşabilirsiniz. Sizlerden ricam kanalımızı ve Facebook hesabımızı takip edin. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ve bu konuyla ilgili görüşlerinizi de lütfen bu videonun altına yazarak bize iletin.